Herkese merhabalar. Bu defa gizli bursa makrome çanta yapıyoruz. Bunun için 20 santimlik gizli bursum var. 3 milimlik bükümlü ya da burgulu ipim var. Şimdi ilk başta yapacağımız şey alttan iplerimizin metalin gözükmemesi için ipimizi dolayacağız. Şöyle yapıyoruz. Buradan sıkıştırmak için. Gerçi çok da önemli değil. Zaten üzerine ip gelecek ama bu şekilde ipimizi doluyoruz. Şurasını sıkıştırdım. Benim bobin olduğu için. Doladık. Şimdi sonuna geldim. Şöyle ipimi biraz kesiyorum. Ve şuraya bir düğüm attım. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde doluyoruz. Fazlasını keselim. Zaten bu ipleri isterseniz silikonla sabitleyebilirsiniz. Pardon. İsterseniz silikonla sabitleyebilirsiniz. İsterseniz de düğümleri atarken, ipleri takarken üzerine sıkıştırabilirsiniz. Evet, şimdi 64 tane 2,5 metrelik kestiğimiz ipin 30 tanesini ben bursun bir tarafına taktım. Bunu takarken açılıp kapanma kısmına dikkat edin ki yanlış takmayalım. Şimdi diğer 30 tanesini de öbür tarafına birlikte takalım. İpimizi ortaladıktan sonra şuradan şu orta kısmını buradan geçiriyoruz. Burada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğun içerisinden diğer iplerimizi geçirip çekiyoruz. Bunu bu şekilde sıkıştırıyoruz. İpimi ortaladım. Burada bir boşluk oluşturdum. Bu ipleri de bu boşluğun içerisinden geçirdim. Ve sıkıştırdım. Aynı işlemi yapıyoruz. Boşluğun içinden geçirdim. Taneye yaklaşık bu kalınlıkta bir ip için, yani 3 milim bükümlü makrome ipi için yarım kilo kadar yeterli oluyor. Evet, ipleri de taktık. Şimdi bütün iplere kare düğüm yapıyoruz. Şöyle 2 tane taktığımız ipi alıyoruz. Şu 2 tanesi ortada kalacak ve sağ ve sol iplerle çalışacağız. Burada bir boşluk oluşturuyoruz. Sağdaki ip bunun üzerine geliyor. Ve bu sağdaki ip bunun üzerinden altından çekiyoruz. Şu ortadaki iki ipi tutarak bastırıyoruz. Şimdi sağda bir boşluk oluşturuyoruz. Soldaki ip bunun üzerinden. Daha sonra soldaki ipi bu oluşturduğumuz boşluktan geçiriyoruz. Bu ilk kare düğümümüz. Böyle böyle 30 tane etrafında kare düğüm oluşturacağız. Şimdi yine sağdaki ve soldaki iplerle çalışacağız. Ortadaki ipin üzerine öreceğiz. Solda bir boşluk oluşturdum.
sağdaki ipim bunun üzerinden, sonra alttan bu oluşturduğum boşluğun içerisinden geçiriyorum ve ipimi iktiriyorum. Şimdi sağda bir boşluk oluşturuyoruz. Bakın D harfi gibi. Soldaki ipimi de bunun üzerine koydum. Sonra bu ip alttan bu boşluğun içerisinden geçiyor. 2. Bu çantanın %80'i kare düğümden oluşuyor. Devam edelim. Yine solda boşluk oluşturdum. Sağdaki ipimi tutuyorum. Sağdaki ipimi hareket ettiriyorum. Bunun üstünden, alttan, bunun arasından çektim. Şimdi sağda boşluk oluşturdum. Soldaki ipimi hareket ettiriyorum. Bu ipin üzerinden, sonra buradan alttan ve çektim. Şimdi böyle böyle döne döne bütün kare düğümlerimizi atalım. Şimdi bu tarafta 15 tane kare düğümümü, bu tarafta 15 tane kare düğümümü oluşturdum. Şimdi bu tarafta da oluşturacağım. Yalnız burada şuna dikkat ediyoruz. Bu iki taraf şu anda birleşmeyecek. Onların birleşmesini, iki tarafın nasıl birleşmesi gerektiğini birazdan göstereceğim. Şu düğüm. Şimdi bu taraftaki kare düğümleri de yapalım, sonra görüşelim. Şöyle yaptık. 64 tane ip kesmiştik. 30 tanesini bu tarafa, 30 tanesini bu tarafa taktık. 60 ipimizi bu şekilde kullandık. Daha sonra bu tarafta 15 kare düğümümüz oldu. Bu tarafta 15 kare düğümümüz oldu. Kaldı bizim 4 tane ipimiz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi buralara, diğer sırada buralara bir ekleme yapacağız. Bir kare düğüm eklemesi yapacağız ki bu açılıp kapanma esnasında burası boşluk olmasın. Buradakiler de kasma yapmasın. Şöyle. Ben bu kare düğümler için mantar bir pano kullanıyorum. Siz isterseniz herhangi bir yere bağlama da yapabilirsiniz. Şimdi bir tane ipimi aldım. Bunu ortaladım. Şuraya bunu iğneliyorum. Siz isterseniz bir masaya ya da herhangi bir yere bantlayabilirsiniz de bu şekilde. Bu zaten nihale dediğimiz, tencere atlı dediğimiz mantardan bir nihale. Ben bunu kullanıyorum. İsterseniz dediğim gibi masaya da bantlayabilirsiniz. Bu ipimizi ortaladık. Diğer ipimizi de aldık, ortaladık. Şimdi bunu kare düğüm yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu ipimizi ortaladıktan sonra bunu da ortaladık. Bu ipimizin altından geçiriyoruz. Yani şöyle bir görünüm oluşuyor. Yakınlaştırayım. Şöyle bir görünüm oluşuyor. Şimdi normal kare düğüm yapar gibi bunu yapıyoruz. Önce sol tarafta bir boşluk oluşturuyoruz. Sağ taraftaki ipimi yürüteceğim. Bu ipimi, sağ taraftaki ipimi bunun üzerinden geçirdim ve buradaki boşluktan çekiyorum. Bu ilk düğümüm. İp boşta olduğu için dönmesin. Elinizle tutun. Şu şekilde. Çok fazla sıkmanıza da gerek yok. Şimdi sağ tarafta bir boşluk oluşturdum. Sol taraftaki ipimi hareket ettiriyorum. Bu şekilde içinden geçirdim. Ve bu ipimi artık buradan çıkartabilirim. Bunu
şöyle sıkıştırıyorum. Bu bir. Bunu kullanacağım. Şimdi diğer kare düğümümüzü de yapalım. İpimi ortaladım. Sabitledim. İleri derecede makrome bilenler bunu kendileri ellerinde de yapabilirler tabii ki. Ortaladıktan sonra altından geçirdim. Bu iki ipimi tuttum. Solda boşluk oluşturdum. Sağdaki ipimi yürütüyorum. Altta içinden geçirdim. Şimdi sağda bir boşluk oluşturdum. Soldaki ipim bunun üstünden, iki ipin altından, buradaki boşluktan geçirdim. Ve bundan kurtuluyorum. Biraz daha. Bununla işim bitti. Şimdi bunlar ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayacak. Bu ortası. Şimdi bir sonraki sırada şu şekilde gidiyoruz. Burada bir kare düğüm varmış gibi düşünüyoruz. Bu kare düğümümün bu iki ipini aldım. Bu kare düğümümün de bu iki ipini aldım. Ve bunlarla kare düğüm yapıyorum. Bu şekilde bu kare düğümü buraya yerleştirdim. Şimdi sağdan yine kare düğüm yapıyorum. Biraz karışık gibi görünebilir ama izlerken değil yaparken daha rahat yapacaksınız bunu, emin olun. Şimdi bu kare düğümün burada iki ipi kaldı. Bize kare düğüm yapmak için 4 tane ip gerekiyor. Bu kare düğümün iki ipi kaldı. Bunun iki ipini kullanıyorum şimdi. Bunu da yerleştirelim. Evet. Şöyle bakın. Açılıp kapandığı zaman burası kasma yapmayacak. Şimdi buna devam ederken ikinci sıramızda hep şu şekilde devam ediyoruz. Bu kare düğümümüzün burada iki ipi kaldı. Şimdi bunun iki ipini kullanıyorum. Bunun yarısını kullanıyorum. Bunlarla bir kare düğüm yapıyorum. Devam ediyoruz. Bunun iki ipi kalmıştı. Buradaki iki ipi alıyorum. Bu kare düğümümün iki ipini alıyorum. Bunlarla devam ediyorum. Bunun iki ipi. Birleşim noktasına geliyoruz. Diğer hazırladığımız kare düğümü de buraya takacağız. Bunu da yapalım. Evet. Geldik. Neredeydi? Şimdi bunun yarısını aldım. Ve bunun yarısını kullanıyorum.
Şöyle iktirelim. Evet, şimdi diğer yarısını da bu taraftan işte oldu. Şimdi döne döne diğer köşeye kadar geliyoruz ve ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Evet, birleşim yerine yaklaştık. Şimdi bütün hepsi aynı sırada. Şimdi yine üçüncü sıramızda bu ikisiyle bu ikisini alıyoruz. Üçüncü sırayı tamamlıyoruz. Böyle 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 döne döne gidiyoruz. Evet, 18 sıra ördüm. Şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bence yeterli. 18 sıra kaç santim yapmış? Ölçelim. Yaklaşık 20 santim. Evet, 20 santim. Bence bu yeterli. Şimdi çantamızın tabanını oluşturacağız. Böyle direkt kapatamayız bunu. Şöyle bir şey yapacağız. Çantamız şöyle dikdörtgen. Biz buralarda böyle baklavalar oluşturacağız. Burada ve burada. Bu köşelerde üçgenler oluşturacağız. Ve sonra bunu bu şekilde kapatırken şuralardan birleştirme yapacağız. Bu üçgenleri oluşturduktan sonra buralardan birleştirme yapacağız. Ve çantamız tamamlanmış olacak. Bunun baklava desenlisi de var. Fakat ilk etapta ben sırf kare düğümle oluşan bir çanta yapmak istedim. Eğer ki isterseniz daha sonrasında desenlisini de gösterebilirim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bizim şurada birleştirdiğimiz, sonradan eklediğimiz bir kare düğümümüz vardı. Bunu takip ediyoruz. Bu nereye denk geliyor? Buraya. Tam şuraya yine bir kare düğüm yapıyoruz. Sonra bunun sağına 2, soluna 2 kare düğüm daha yapıyoruz. Yani 5 tane kare düğüm yapmış olacağız. Sonra onu üçgen hale getireceğiz. 5. Şu anda 5'i oluşturuyoruz. 3 oldu. Soluna da yapalım. 4. Bu da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1 diye bunu üçgen hale getiriyoruz. Dört. Şimdi
3 yapıyoruz. İki. Ve 1. Bakın şöyle, bu daha sonra birleştirdiğimizde şöyle kapanacak. Şimdi diğer tarafını da yapalım. Burasında da takip edelim. Şuraya denk geliyor. Buraya bir tane yapalım. Sonra soluna bir. İki. Sonra sağına 2. Şimdi 4. Nasıl azaltıyorduk? 5 tane yaptıktan sonra kare düğümümüzün yarısını alıyoruz. Böyle üçgen şekline geliyor. 2 tanesini aldığımız zaman diğer 2 tanesini boşta bıraktığımızda aşağıya doğru gittiğimizde üç, iki, ve 1. Şimdi yaptığımız işlemin, yani ortalama işleminin sağlamasını yapmak için şu yanlarda kaç tane kaldığına bir bakalım. Kaç kare düğüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kare düğüm burada kalmış. Öbür tarafına da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kare düğüm de burada kalmış. İşlem görmemiş. Şimdi burasını üçgen hale getirdik. Şimdi burasını da üçgen hale getirmemiz gerekiyor. Şu kenardaki üçgenin bitiş kısmı. Kaç tane gelmişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gelmişiz. Şimdi aynı şekilde burayı da üçgen hale getiriyoruz. Aynı sırada olmalı. Yanındakini örüyorum. Devam ediyoruz. Yana doğru gitmeyi eksilterek. Örelim. Ben söyleyeceğim kaç kare düğüm kaldığını en sonunda.
Burası eksiltme kısmı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam. Şimdi bir tane daha eksiltiyorum. İpim şurada düğüm olmuş. Yanlarda ne kadar eksiltme yaptıysak burada da o kadar eksiltme yapmamız gerekiyor ki düzgün kapansın. Bu tarafa doğru geliyoruz tekrardan. Bir tane daha eksilttim. Buradan şu şekilde kontrol edebiliyorum. 2 eksiltmem kaldı. Ve son bir eksiltmem. Şimdi kaç tane kaldığını da söyleyeceğim size. Bu bir. İki. Üç. Dört. Ve 5. 5 tane kare düğümüm kaldı. Burada da. Şimdi arka tarafta da aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada da aynı şekilde azaltmaya devam ediyoruz. Zaten şöyle denk gelip gelmediğine de bakabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Bu ilk eksiltmem. İkinci eksiltmeye geçtim. Artık kare düğüm anlaşılmıştır diye hızlı hızlı yapıyorum bundan sonrasına. Evet, tamamladık. Şimdi şu şekilde görünüyor şu anda. Şimdi kapatma işlemine geçeceğiz. Önce çantamızın tersini çevirelim. Yani şöyle ipleri içinden çekerek şöyle sallayalım. Bakın zaten birleştireceğimiz yerler şurada çok net olarak görünüyor. Şurayı bir ayıralım. Buradaki ipleri bir ayıralım. Bu en alttaki, şu sondaki kare düğümün yarısı buranın, yarısı buranın. Bu taraftakini de ayıralım. Bu kare düğümün de yarısı buranın, yarısı diğer tarafın. Şimdi bunları ayırdık. Şurada gördüğünüz şu birleşim yerindeki bu ilk iki ip kare düğüm yaparak kapatacağız, birleştireceğiz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bu iki ipi aldım. Sağdaki ve soldaki iplerle kare düğüm yapıyorum. Ama hep
bu ipin üzerine yürütüyorum. Yaptığımı atıyorum. Bunun üzerine yine kare düğüm. Yine yaptığımı arkaya atıyorum. Karışıklık olmasın. İp atlamamaya dikkat edin. Sıradan gelen ipleri bu şekilde kare düğüm yapa yapa birleştiriyoruz. Birbirinin karşılığına denk gelen ipleri yapmaya dikkat edin. Geldik bu kare düğüm alttaki kare düğümlere. Bunlardan 2 tanesini kullanacağız. Şimdi gelelim diğer köşeye. Bu 2 ipi aldım. Yine en baştaki 2 ipi yandaki iplerle kare düğüm yaparak kapatıyorum. Geldik. Az kaldı. Son 2.
Bu tarafta kare düğümün yarısını kullanmıştık. Şimdi diğer yarısını kullanıyoruz. Şimdi diğer köşeleri birleştiriyoruz. En son gövde kısmını birleştireceğiz. Diğer köşeye geldim. Yine buradaki 2 ipimi aldım. Biraz karışık gibi görünebilir izlerken ama yaparken öyle gelmeyecek, emin olun. Kare düğümü elinize alıştıysa zaten olay bitmiş demektir. Geldi kare düğümlerin yarısını kullanmaya. Saç girmiş. Şimdi diğer tarafını birleştireceğiz. Diğer köşe. Yine buradaki en baştaki 2 ipi aldım.
Geldik son 2. Bu ipim ve bu ipim kaldı. Evet, şimdi birleştirmediğimiz sadece şu orta kısım kaldı. Şimdi orayı da birleştireceğiz. Şimdi burayı birleştireceğiz. Zaten burada kullandığımız şu iplerimiz vardı. Şu birleştirdiğimiz ipler, bir saniye. Şurada 2 ipimiz kalmış yalnız birleştirmediğimiz. Atlamışız. Şurayı hemen birleştirelim şunları da. Ve bu. Evet, şimdi şunu da atmıştık. Şu uzun iplerimiz var. Bu iplerimizden şu 2 tanesini kullanacağım. Şu 2 tanesini arkaya atacağım ama ben bunu şöyle bir kere bir düğüm atıp öyle arkaya göndermek istiyorum. Şöyle. Şimdi kalan iplerimizi yine buradan düğüm atmadığımız iplerimizi bir sağdan bir soldan olacak şekilde yine düğümlüyoruz. Kare düğüm yapıyoruz. İplerim de kısacık kaldı. Bu kenarda kalan iplerle biraz daha sıkalım. Sırasıyla hangisi gelirse düğüm atmaya devam ediyoruz. Kare düğümlere. İp atlamamaya dikkat edin ki arada boşluk oluşmasın.
Yarısına geldikten sonra biraz da bu taraftan çevirdik. Burada uzun iplerimiz. Zaten düğüm atmadıklarımız gayet belli. Şu iki ipi yine düğüm atıyorum. Arkaya gönderdim. Bu iki ipimin üzerinden devam ediyorum. Şurada birkaç ip kala bir işlemimiz var. Son bir işlem. Buradan attık. Şunu ayıralım. 3 ipimiz kaldı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu karşı taraftan gelen 2 ipim, bu taraftan düğüm atmıştım. Bu da bu taraftan düğüm attı. 2 ipi şöyle tutuyorum. Birleştiriyorum. Ve şu son 3 taneyi de bunların üzerinden kare düğüm atıyorum. Bu ipim ve bu ipim. Bu 4 ipi tuttum. Bunların üzerinden kare düğümü atıyorum. Son bir tane kaldı. Şimdi bu birbirinin üzerine geçirdiğimiz iplerimiz, biri bu, evet, bunları bu şekilde çektik. Şimdi şurasının genişliğini bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi sıra geldi iplerimizi kesmeye. Şimdi çantamızın düzünü çeviriyoruz. Ve düzeltiyoruz. Ve işte bu kadar. Çantamızın tabanı gayet muntazam oldu. Bu kadar. İsterseniz içine astar dikebilirsiniz. Neyi tercih ediyorum içine. Şu görüntü kayboluyor.
Bu kadar. Buraya kadar benimle geldiğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.